Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere haroşa örgünün kenar kısmının düzgün bir şekilde nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Daha önce başka bir şekilde yapılışını kenar kısmının göstermiştim. Bugün benim de ilk defa gördüğüm kenar kısmının nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Oldukça muntazam, gayet hoş duran bir kenar modeli. Bu modeli her iki taraf içinde nasıl kullanabileceğinizi şimdi detaylı olarak anlatmak istiyorum. Bakın her iki tarafında görünümü aynı. Örgümün diğer tarafında da aynı şekilde. İki kenarında görünümü aynı. Bazı haroşa örgülerde bu kenar kısmı çok muntazam durmaz ama gösterdiğim şekilde yaptığınız takdirde oldukça muntazam kenarlar elde edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir kenara bırakalım. Ben hemen ilmek hazırladım. 15 ilmek attım. Örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğini aldığımız zaman örmeden önce bu ilmeği alıyoruz. Her defasında örgüye aynı şekilde başlıyoruz. Bir ilmek ipimizi doluyoruz. Sonraki ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. İlerlediği takdirde detaylarını vereyim. Şu anda kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdi başlangıçta bir tane ilmek artırıyoruz. Sona geldiğimiz zaman burada son iki ilmeğimiz. Tersten girerek bu iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyoruz. Şimdi tekrar örgümü çevirdim. Örgümün başındayım. Her defasında örgünün başında kenar ilmeğini örmeden alıyoruz ve bir tane ilmek artırıyoruz. Devamındaki ilmekleri örerek sıramı tamamlıyorum. Burada son iki ilmek kaldı. Son iki ilmeğimi tersten girerek birlikte topluyorum. Burada artan ilmekleri örgünün sonuna toplamış oluyoruz. Şu anda burada ilmeğimi topladım. İki ilmeğimi birlikte örgümü çevirdiğim zaman kenar ilmeğini örmeden aldım ve bir tane ilmek artırıyorum. Aslında biz her defasında kenar ilmeğinden sonraki artırdığımız bu ilmeği kesmiş oluyoruz. Bu yüzden ilmek sayısında herhangi bir ilmek eksilmeyecek veya artmayacak. Aradaki ilmekleri aynı şekilde örüyorum. Buraları hızlıca geçiyorum. Sizi ilgilendiren bölüm başlangıcı ve sonu. Sonda iki ilmek kaldı. Tersten giriyorum. İkinci ilmeğin olduğu yerden. İki ilmeğin birlikte düz örerek topluyorum. Burada şimdi örgümün şu anda çevirdiğim zaman artıracağım ilmeği eksiltmiş oldum. Bitişte ilmeğimi eksilttim. Kenar ilmeğinden sonra tekrar bir ilmek artırıyorum. Örerek sıra boyunca geldim. Bakın burada artırdığımız ilmek var. Örgünün başlangıcındaki artırdığımız ilmeği örgüyü ters çevirdiğimiz zaman bitiş kısmına denk geliyor. Bu yüzden bu iki ilmeği tersten girerek birlikte kesiyoruz. Şu anda örgünün başlangıcında artırdığımız ilmek örgüyü çevirdiğimiz zaman örgünün sonunda kalıyor. Bu yüzden sonda bu iki ilmeği toplarken örgünün başında ise bir tane ilmek artırmamız gerekiyor. Çok kısa kesmeden uzun uzun anlatmak istiyorum. Çünkü sonradan örgünün diğer tarafı nasıl yapılacak şeklinde çok fazla soru geliyor. Bakın burada ilmeğin bir önceki sırada kenar ilmeğinden sonra artırdığım ilmek. Bu yüzden tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Her defasında artırmış olduğum ilmeği topluyorum aslında. Örgünün başlangıcında burada bir ilmek artırdım. Şu anda örgünün başlangıcında artırmış olduğum ilmek
örgüyü çevirdiğim zaman örgünün sonunda kalıyor. Bu yüzden her defasında başlangıçta arttırdığımız ilmeği örgünün sonundaki ilmekleri keserek dengeliyoruz. Her defasında örgüye kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırarak başlıyoruz. Örgünün sonuna gelince her defasında 2 ilmeği birlikte tersten girerek kesiyoruz. Bu şekilde örgünün her iki kenarı da aynı şekilde ilerliyor. Tekrar örgümün başlangıcındayım. Arka yüzde 2 ilmeği birlikte kesmiştim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırıyorum. Bir tarafta artırırken bir tarafta kesildi, ilmek eksilmesi olmadı mı şeklinde çok soru geliyor. Bu yüzden dilimin döndüğünce detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Örgünün sonuna geldiğim zaman burada 2 ilmeği birlikte tersten girerek kestim. Burada örgünün başında şu anda ilmek artırmıştık. Örgüyü çevirdiğim zaman burası örgümün sonu olduğu için 2 ilmeği kesiyorum. Yani her defasında kenar ilmeğinden sonraki artırmış olduğum ilmeği örgünün sonunda keserek örgü bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Her defasında örgüyü çeviriyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırıp sondaki 2 ilmeği kesiyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Aynı şekilde kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırıp sondaki 2 ilmeği keserek örgü bitene kadar devam ediyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Kullanmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde göstereyim. Kenar kısmı oldukça güzel ve muntazam olarak devam ediyor. Özellikle hırka, yelek, ceket gibi örgülerin kenar kısımlarında, boyunluk gibi örgülerin kenar kısımlarında, haroşa örgülerde bu tekniği kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca örgünün her iki tarafında, her iki yüzünde ve her iki tarafında görünümü aynı. Herkese kolay gelsin.